Yüzünde kırışıklık varsa bu maskeyi denemediğini pişman olursun. Çünkü öyle güzel özellikleri olan doğal ürünleri birleştirdik. Şahane bir kombinasyon oldu. Chia tohumları 1 yemek kaşığı. Chia tohumunu bir kabın içerisine alıyorum. Özellikle chia omega 3 yağ asitleri, antioksidanlar ve lif bakımından zengin. Bu da cildi çok güzel nemlendiriyor, yatıştırıyor, besliyor. Cilt kuruluğunuz varsa, pul pul dökülmeleriniz varsa bunu da gidereceğiz. Cildi çok güzel gereceğiz, sıkılaştıracağız. 1 yemek kaşığı dolusu chia'nın üzerine 5 kaşık oda sıcaklığında su döktüm. Bunu bir kenara aldım, 10 dakika kadar bekleteceğim. Diğer ürün yumurta. Bir yumurtanın akını alıyorum, cildimizi geriyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor. Özellikle yağlı ciltlerde fazla sebum üretimini dengeli hale getiriyor yumurta akı. Eğer cildiniz çok kurumuşsa yumurta sarısıyla da yapabilirsiniz. Onu başka bir tarifte kullanacağım ben. Bir kenara aldım. Yumurta akını daha derin bir kabın içerisine alıyorum. Rahatlıkla karıştırabileyim istiyorum. İsterseniz çırpıcıyla, dilerseniz de bir çatal yardımıyla karıştırın. Tam böyle köpük kıvamına gelmesine gerek yok bu tarifte. Bu kadar karıştırmanız yeterli. Diğer harika ürün jelatin, anti-aging özelliğiyle. Jelatin cildinizi sıkılaştırmada, doğal kolajen vermede çok etkili. Cildin elastikiyetini artırıyor, sarkmaları azaltıyor, daha sıkı, daha gergin, güzel bir cilde geçmemizi sağlıyor. Bakın 3 üründe çok harika 3 ürün. Yumurta akımız var, jelatinimiz var, chia tohumlarımız var. Bu üçü birleştiğinde yüzünüz çok daha sıkı, gergin, güzel olacak. Bir tatlı kaşığı dolusu jelatinin üzerine yaklaşık 5 tatlı kaşığı da su ilavesi yaptım. Dilerseniz bunu benmari usulü ısıtabilirsiniz. Birkaç dakikada çözebilirsiniz. Ya da daha hızlı olsun istiyorum diyorsanız 15 saniye mikrodalga fırınınıza yerleştirirsiniz. 15 saniyenin ardından kullanıma hazır hale gelmiş olur. Ellerinizi yakmayın. Bu aşamada dikkatli olun. Doğal kolajen veriyoruz cildimize. Bu tarif gerçekten çok güzel gençleştiriyor. Yumurta akını çırpmıştım. Karıştırıcıma alıyorum şimdi hepsini. Yumurta akını karıştırıcıma aldım. Üzerine az önce hazırladığım, çözdürdüğüm, homojen hale getirdiğim kolajen maskemin en güzel ürünlerinden biri olan jelatini döküyorum ılıdıktan sonra bakın. Ve chia tohumlarım suda beklemişti. Kabardı. İstediğim forma geldiler. Bakın çok güzel oldular. Onu ekliyorum. Bu üçlü muhteşem üçlü. Üçü bir araya gelecek. Bunu bir güzel karıştıracağım ve maskem kullanıma hazır hale gelecek. Ama derseniz ki ben kokudan çok rahatsız oluyorum. Yumurtanın kokusu beni rahatsız ediyor. Ona hoşunuza giden esansiyel yağlardan birini kullanabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi lavanta yağından, şöyle doğal kaliteli güzel bir lavanta yağı mutlaka edinin. Cildinizde enfeksiyon oluşumunun önüne geçer, kokusuyla ferahlatır ve cildinizi çok güzel tazeler, bakterileri atar. Lavanta yağımızı da döktükten sonra iyice karıştırdık. Hemen bunu ellerime sürüyorum. Mutlaka ellerinize uygulayın bu tarifi arkadaşlar. Ellerinizde yaşınız ortaya çıkacak. Ne yazık ki kırışıklıklar ve renk dengesizliklerine sahip olabilir. Onları da şöyle bir giderelim. Pırıl pırıl çok güzel görünen ellerimiz olsun. 3 kat halinde sürerseniz, her kat arasında 5'er 10'ar dakika bekletirseniz etki müthiş oluyor. En az 20 dakika bekletin, en fazla 30 dakika. Sonrasında maskeyi ılık suyla cildimden çıkartıyorum. Ha derseniz ki ben soyucu peeling etkisiyle de kullanmak istiyorum. O zaman 30-35 dakika beklettikten sonra maskeyi cildinizden soyarak da çıkartabilirsiniz. 20 dakikanın ardından maskeyi ılık suyla çıkarttım. Gıcır gıcır oldu. Şimdi de nemlendirme aşamasına gelelim. Kendi yaptığınız güzel kremlerden ya da dilediğiniz cildinize iyi gelen herhangi bir yağ karışımından ya da kremden kullanabilirsiniz. Şimdi
Gelelim bu gençleştirici, yüz sıkılaştıran, gözenek sıkılaştıran, cildimizi toparlayan, kırışıklıkları gideren, aynı zamanda renk dengesizliklerini ortadan kaldıran, cildimizdeki o mat, solgun görüntüyü gideren maskeyi yüzümüze nasıl uyguluyoruz? Tüm yüzümüze uygulayalım. Boyun dekolte bölgesinde de kırışıklıklar vardı. Umarım yoktur sizde ama 35'i geçtikten sonra, eğer yaşınız 35'i geçmişse beni daha iyi anlayacaksınız. Kırışıklıklar, sarkmalar illaki oluyor. Oralara bolca sürün. Dudaklarınıza değirmemeye çalışın. Onun haricinde boyun, dekolte, tüm yüz, alın, buralara bir güzel sürün arkadaşlar. Göz altına dikkatli bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Oradaki kırışıklıklar da gitsin istiyoruz çünkü. Ben bu maskeyi kalın bir tabaka halinde sürüyorum. Çünkü soymayacağım. Maske derinlemesine cildime nüfuz etsin, temas etsin istiyorum. O yüzden 3 kalın tabaka halinde cildime uyguluyorum. Daha etkili olsun istiyorsanız maske uygulamadan önce şöyle bir buhar uygulamasıyla cildinizi açabilirsiniz. Maske daha güzel bir emilim sağlayacaktır. 3 kat uygulamayı yaptım. Her kat arasında da şöyle maske yesin diye ovalayarak, cildime baskı uygulayarak sürüyorum. Kalın 3 kat uygulamamı yapıyorum ve kendime 20 dakika veriyorum, bekliyorum. Bu maskeyi haftada 1 ya da 2 kere yapmanız yeterli arkadaşlar. 20 dakikanın ardından temiz bir süngerle ya da bezle, fırçayla maskeyi cildimden çıkartıyorum. Nazikçe kuruluyorum. Gıcır gıcır oldu gerçekten. Cildinizde renk dengesizliği varsa, sivilce, akne varsa, leke varsa, karışıklık varsa mutlaka deneyin bu tarifi. Kuruladım. Sonrasında biraz cildimi şımartayım, biraz masaj yapayım, biraz nemlendireyim istiyorum. O yüzden avokado yağı buna çok iyi geliyor. Birkaç damla avokado yağını avucuma alıyorum, ısıtıyorum, sonra tüm yüzüme masaj yapıyorum. Avokado yok, ne yapabilirim? Bir damla E vitamini de sürebilirsiniz. Kırışıklıkla mücadelede en etkili yağlardan biri. Bir damlası yeterli. Dilerseniz gül suyuyla biraz onu seyreltip uygulama yapabilirsiniz. Bunlar yoksa bir damla zeytinyağı ile yapabilirsiniz. Ya da cildinize iyi gelen, beğendiğiniz kremlerden biriyle de son aşama olan o nemlendirmeyi yapın. Aşağıdan yukarı, içten dışa doğru şöyle bir güzel hem yüzünüze şekil verin, hem o çizgilerden, kırışıklıklardan kurtulun. Haftada bir düzenli olarak şu tarifi uygulayın ve çok daha güzel, pürüzsüz bir cilde geçin. Umarım tarifi dener ve çok güzel sonuçlar alırsınız. Aşağı o güzel yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hobifan YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açın. Denediğiniz tarifler için bize de yorumları bırakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.